Hayatımız her zaman bir düzen içerisinde değil, çoğu zaman kaos ve beklenmedik olayların sonuçları çevresinde şekillenir. Bu kaos ve plansız yaşanan gelişmelere karşı verdiğimiz tepkiler ise bizim elimizdedir. Hayatın her zaman düzenli olmaması, içindeki kaosu görmemizi ve değerlendirmemizi zorunlu kılar. Bu düzensizlik ve kaostan gelen fırsat bazen o kadar büyük olur ki her şeyi sonsuza kadar değiştirir. Londra'nın puslu bir Eylül sabahıydı. 1928 yılıydı ve St. Mary Hastanesi'nin laboratuvarında İskoç bakteriyolog Dr. Alexander Fleming tıp tarihini sonsuza kadar değiştirecek bir keşfe doğru ilerliyordu. Burnuna havasını solumaktan hiçbir zaman vazgeçmediği o kendine özgü laboratuvar kokusu, antiseptikler, besiyerleri ve eski kitapların karışımı geliyor. Fleming her zamanki gibi düzenli olmayan masasının başındaydı. Dağınık çalışma tarzı meslektaşları arasında bilinen bir gerçekti. Tam o sırada üzerinde Staphylococcus aureus bakterilerinin yetiştirildiği bir dizi petri kabını incelemeye hazırlanıyordu. Ancak bir şeyler yanlış gidiyordu. Fleming, petri kaplarından birinde tuhaf bir şey fark etti. Kabın bir köşesinde açık pencereden gelen bir küf sporunun kontamine ettiği bölgede bakterilerin büyümediğini gördü. Etrafında berrak bir bölge oluşmuştu. Adeta küf, bakterileri öldüren görünmez bir duvar örmüştü. Bu olağanüstü gözlem yapan Fleming hemen not defterine şunları yazdı. Küfün antibakteriyel özelliklere sahip olduğunu gözlemledim. Bu belki de önemli olabilir. Aslında bu Fleming'in tesadüfi keşiflerle dolu kariyerinde bir ilk değildi. Daha önce de 1922'de nezle olduğu bir gün burun salgılarının bir bakteri kültürüne damlamasıyla lizozim adı verilen bir enzim keşfetmiş. Fleming'in açık fikirli ve meraklı doğası bu tür rastlantıları değerlendirmesine olanak sağlıyordu. Alexander Fleming 6 Ağustos 1881'de İskoçya'nın Ayrshire kırsalında bir çiftlikte dünyaya gelmişti. Doğayla iç içe geçen çocukluğu onun gözlem yeteneğini geliştirmişti. Londra'ya taşındıklarında eğitimine devam etmiş ve sonunda St. Mary Hastanesi Tıp Okulu'na kaydolmuştu. O kadar başarılıydı ki okul onu cerrahi bölümü almak istemişti. Ancak silah arkadaşı ve akıl hocası Sir Arnold Wright'ın etkisiyle deneysel patolojide kariyer yapmaya karar verdi. Birinci Dünya Savaşı'nda Fransa'daki savaş alanı hastanelerinde çalışan Fleming, antiseptiklerin yaralardaki etkisini gözlemleme fırsatı buldu. Gördüğü şey onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Mevcut antiseptikler derin yaralardaki bakterileri öldürmekte yetersiz kalıyor, hatta bazen hastalara zarar veriyor. Bu deneyim onun daha etkili antibakteriyel ajanlar arayışına ilham kaynağı oldu. Fleming, laboratuvarındaki o şanslı küfün Penicillium notatum olduğunu belirledi. Bu küf aslında hastanenin alt katındaki mikrolog bir arkadaşının laboratuvarından gelmişti. Fleming, bu küfün salgıladığı maddeye penisilin ismini verdi. Sonraki haftalarda Fleming ve asistanları penisilini dikkatle test ettiler. Birçok bakteriyel patojene karşı etkili olduğunu ancak insan hücrelerine zarar vermediğini keşfettiler. Bu, o dönemde kullanılan ve hem bakterileri hem de insan hücrelerini öldüren antiseptiklerden çok daha üstün. 1929'da Fleming bulgularını British Journal of Experimental Pathology'de yayınladı. Ne yazık ki makale bilim camiasında çok az ilgi gördü. Penisilini saflaştırmak ve kararlı hale getirmek inanılmaz derecede zordu. Fleming'in laboratuvarı bu teknolojiye sahip değildi ve Fleming de bir kimyacı değildi. 1930'lar boyunca penisilin Fleming'in laboratuvarında nispeten kenarda kaldı. Fleming bazen onu seçici bir ortam olarak kullandı ve ara sıra deri enfeksiyonları için topikal olarak uyguladı. Ancak sistematik enfeksiyonu tedavi etmek için enjekse edilebilecek kadar saflaştıramadı. Fleming pes etmeyen bir insandı. Penisilinden vazgeçmedi ve 10 yıl boyunca kültürlerini korudu. 1939'da Oxford Üniversitesi'nden Howard Florey ve Ernst Chain isimli iki bilim insanı penisilin üzerindeki çalışmaları ilerletmeye karar verdi. Fleming'in kültürlerini alarak penisilini saflaştırmak ve kitlesel olarak üretmek için bir yöntem geliştirdiler. İkinci Dünya Savaşı'nda penisilin müttefik askerlerindeki enfeksiyonları tedavi etmede devrim yarattı. Binlerce hayat kurtuldu ve penisilin sihirli mermi olarak anılmaya başlandı. 1945'te Fleming, Florey ve Chain, penisilin keşfi ve çeşitli bulaşıcı hastalıkların tedavisindeki etkisi nedeniyle Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'ne layık görüldü. Fleming, hayatının sonuna kadar mütevazi kişiliğini korudu. Nobel konuşmasında ben penisilini keşfettim ama onu ilaç haline getiren Florey ve Chain'dir diyerek takım çalışmasının önemini vurguladı. 11 Mart 1955'te kalp krizinden hayatını kaybettiğinde arkasında modern tıbbın seyrini değiştiren bir miras bırakmıştı. Alexander Fleming'in keşfi antibiyotik çağını başlattı ve milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Antibiyotiklerden önce ölümcül olan enfeksiyonları bugün basit haplar yardımıyla zorlanmadan yenebiliyoruz. Fleming'in hikayesi, bilimsel merakın, sabrın ve şansın hazır olduğu bir zihni nasıl ödüllendirdiğinin zamansız bir kanıtı olarak tarihe geçti. O küçük petri kabındaki mavi yeşil küf, tıp tarihindeki en büyük devrimlerden birinin temelini oluşturdu.